Arkadaşlar merhaba, 3D Tasarım Çizim kanalına hoş geldiniz. Bugün SolidWorks programı üzerinden örnek parça tasarımımıza devam edeceğiz. Örnek parçamız burada. Çizime başlamadan önce yol haritamı hemen kısaca anlatayım. Ön yüz olarak burayı kabul ettim. O yüzden çizimime sağ düzeyden başlayacağım ve ortadaki kısmı çizeceğim ilk olarak. Onun da ölçüleri gördüğünüz gibi 70'e 20 ve derinliği ise 60 mm'ymiş. Daha sonra üst kısmı ve son olarak alt kısmı çizeceğim. Hemen right plane'e şöyle tıkladım. Dikdörtgen komutunu aktif ettim. Dikdörtgenimi çizdim. Hemen ölçülerini veriyorum. Burası 70'ti. Kısa kenarım ise 20 mm'ydi. OK dedikten sonra Features'tan Extrude komutunu çalıştırdım ve derinliğini 60 mm olarak ayarladım. Ve OK dedim. Kontrol ve farenin orta noktasıyla bastım. Şöyle şeklimi biraz ortaladım. Daha sonra üst kısmı oluşturacağım. Buradaki çemberlerimin merkezlerinin çizmiş olduğum dikdörtgenin üst noktasına olan uzaklığı 60 mm'ymiş. Ve burada 10 mm bir kalınlık varmış. Dilerseniz hemen şunu oluşturalım. 10 mm kalınlığı, daha sonra çemberlerimizi oluştururuz. Farenin orta noktası ile şöyle arka noktasına geldim. Seçtikten sonra şöyle sağ klik dedim. Karşıdan bak dedim. Buraya bir sketch aç dedim. Buraya bir yardımcı çizgi oluşturacağım. Şöyle geldim, orta noktasını yakaladım. Yarım çizgideyim. Pardon, değilmişim. Sildim. Tekrardan geldim. Center line'ı seçtim. Orta noktasını yakaladım. Şöyle rastgele bir çizgi seçtikten sonra sağ klik enter dedim. Buradaki çemberimi hemen oluşturuyorum. Çemberimin çapını biliyordum ben, ne kadardı? 50 idi. Aynı zamanda çemberimin merkezinin dikdörtgenimin üst noktasından uzaklığı ise 60'tı. Yani merkezin şu çizgi olan uzaklığı ise 60'tı. Onları da girdikten sonra hemen buradaki kapalanma oluşturayım. Şöyle buradaki çizgimi seçiyorum. Şöyle rastgele bir yerde bıraktım. Sağ klik enter dedim. Daha sonra kontrol tuşu ile çizgimi ve çemberimi seçtikten sonra bunlara tanjantlık ilişkisi veriyorum. Şu an ilişki veremiyorum. Neden? Buna diklik ilişkisi vermişim. Onu kaldırmak için şöyle tıkladıktan sonra şu vertical var ya arkadaşlar, onu kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi tanjant ilişkisi çalıştı. Gereksiz yerleri hemen trimleyelim. Ne kaldı? Şuradaki çizgimiz kaldı. Onu da hemen aynalama komutuyla oluşturuyorum. Aynalanacak objemi seçtim. Neye göre aynalama yapacağım diye soruyor Mirror Abart'tan. Onun da orta noktayı seçiyorum. Yani çizgimi seçtim. OK'ledim. Tekrardan trimliyorum. Şunlar ihtiyacım yok. Şu an gördüğünüz gibi gri bir alan oluşmadı. Bunun oluşmamasının nedeni şeklim hala açık. Şu noktaları eğer ben birleştirirsem şeklim kapalı olur ve SolidWorks da bunu katılamaya uygun hale getirir. Hemen Features'a geldim, tıkladım. 10 mm olarak ayarladım. Yönünü de şuradan değiştirdim. İçeri doğru verdim ve OK'ledim. Şimdi şuradaki çemberlerimi oluşturabilirim. Bu çemberlerimin çapayla olan çemberimin genişliği gördüğünüz gibi 40'mış ve 25 milim burada, 10 da burada var, 35. O zaman geriye ne kalır? 5 milim diğer yönde kalınlığı varmış. Bunu buradan anlayabiliriz. Onu hemen çizelim. Sağ klik karşıma al dedim. Buraya bir sketch açtım. Çemberimi seçtikten sonra orta noktasını yakaladım. Daha sonra bunu ölçülendirme ile hemen ölçüsünü verdim. Features komutundan şöyle çeviriyorum. Kalınlığını vereceğim. Extrude'a tıkladım. Kalınlığım ne kadardı bu yönde? 5 milimdi. Direction 2'yi buradan aktif ettim. Burada kalınlığım ise 35 milimdi. OK. Şeklime tekrar bakıyorum. Burada çapı 30 olan gördüğünüz gibi ve 6 mm derinliğinde bir çember ve içinde de çapı 20 olan ve komple şeklimi delip geçen başka bir çember varmış. Onları çiziyorum. Buraya sağ klik karşıma al dedim.
Buraya bir sketch açtım. Çemberimi yakaladım. Çember komutunu aktif ettikten sonra burada bekledim. Orta nokta geldi. Daha sonra çemberimi çizdim. Ölçüsünü veriyorum. 30 milim. Hemen bunu extrude cut ile derinliğini 6 milim olarak ayarlayayım. Şöyle yaklaşayım. OK. OK. Daha sonra şuradaki yüzeye karşıdan baktım. Buraya bir sketch oluşturdum. Çember komutunu seçtim. Bekliyorum. Geldi. Gördüğünüz gibi yakaladım. Çemberimi çizdim. Daha sonra Smart Dimension'a bunun ölçüsünü veriyorum. Ne kadardı? 27. Ve son olarak Extrude komutuyla komple delip geçmesini istiyorum. Onu da şöyle çevrim şeklimi buradan True Tool'u seçerseniz komple ne varsa delip geçer arkadaşlar. Gördüğünüz gibi delip geçti. Şeklimi tekrar açıyorum. Ne kalmış? Şurada ufak bir ribimiz var. Hemen o ribimizi oluşturalım. Bu ribi oluşturmak için de ortaya bir düzlem atacağım. Şuradan referans düzlemine tıkladım. Burayı seçtim. Daha sonra burayı seçtim. Gördüğünüz gibi ortaya bir düzlem atamış oldum. OK dedim. Şu düzlemi biraz çekiyorum. Şöyle sağ klik karşıdan bak dedim. Buraya hemen bir sketch açalım. Ve çizgimi aktif ettim. Şuradan nereye kadardı? Şöyle bir ribimiz olacak. Sağ klik enter dedim. Daha sonra features'tan rib komutunu çalıştırdım. Şöyle şeklimi biraz çevirdim. Ne kadarmış? 10 milimetreymiş. 10 mm olarak default olarak ayarlı zaten. Yönünü de bu yöne. OK'ledim. Gördüğünüz gibi şu düzlemimizi gizleyelim. Gördüğünüz gibi şöyle ribimiz oluşmuş durumda. Tekrardan çizime bakıyorum. Buradaki parçamı çizeceğim şimdi. Burada ilk olarak bir dikdörtgen var. Bu dikdörtgenin kalınlığı ne kadarmış? Şurada aslında bize vermiş arkadaşlar. Bakın şu çemberimin kalınlığı 20 ise dikdörtgenin o zaman genişliği ne olmuş olur? 20 burada 20 burada totalde 40 olmuş olur. Aşağı doğru da çemberimle şu üst noktanın mesafesine vermiş bana 60. Hemen onu oluşturayım. Şöyle sağ klik karşıma al dedim. Buraya sketch açtım. Şöyle dikdörtgen komutunu aktif ettim. Şöyle rastgele bir dikdörtgen oluşturdum. Ölçülerini vereceğim şimdi. Bunun ölçüsünü ben biliyordum. Ne kadardı? 40'tı. Tamam 60'tı. O zaman ne olmuş olur? Eşit paylaşması adına. Yani bu çizgiyle bu çizgi arasındaki mesafem ne olmuş olur arkadaşlar? 10 olmuş olur. 40, 10, 10 da 60 oluyor çünkü totalde. Son olarak bu çizgim ile şuradaki çizgim arasındaki mesafeyi de bana vermişti. O da kaçtı? O da 60'tı. Onu da okeyledim. Başka çizmediğimiz bir şey kaldı mı? Kalmış. Şurada yarıçapı 20 olan çemberim var. Hemen onu çizeyim. Geldim. Orta noktayı yakaladım. Böyle gördüğünüz gibi R20 olarak oluştu zaten. Sağ klik enter dedim. Daha sonra şu gereksiz yerleri bir trimleyeyim. Şunları trimledim. Bunun hemen kalınlığını veriyorum. Ne kadarmış? 20'ymiş. Features'tan extrude komutu ile hemen kalınlığını vereyim. 20 olarak ayarladım. Yönünü ters çeviriyorum. Ve OK dedim. Son olarak ne kaldı arkadaşlar? Şuradaki deliğimiz varmış burada. Deliğimizi çizeceğiz. Hemen onu çizelim. Onu en başta da çizebilirdim. Onu hemen gözden kaçırmışım. 15'miş. Şöyle sağ klik karşıma al dedim. Buraya bir sketch açtım. Circle'ı seçtim. Daha sonra ölçüsünü giriyorum. 15'miş. Hemen bunun features'tan extrude cut komutu ile şöyle gördüğünüz gibi deliğimi oluşturmuş oldum. Son olarak ne kaldı? Şuradaki radiuslarım kaldı. Radius 10 varmış. Hemen fillet'e tıkladım. Burası radiusum kaç? 10. Default olarak 10 ayarı var. Şuradaki çizgimde yakaladım ve OK dedim.
Şöyle Ctrl 7 diyorum. Gördüğünüz gibi çizimimizi tamamladık. Hatta şunun rengini de şöyle değiştirelim. Ne olsun? Sarı mı olsun? Yok. Şu renk iyidir ya. Magenta herhalde bu. Gördüğünüz gibi şöyle çizimimizi tamamladık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.